Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için çok lezzetli, farklı bir kurabiye tarifim var. Özellikle bu kurabiyenin dokusunu çok seveceksiniz. Ağızda dağılan kurabiyesiyle, içinin çikolata dolgusuyla, dışının da reçelle, Hindistan cevizi kaplamasıyla çok farklı lezzetli bir kurabiye oldu. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Fazla vakit harcamadan bu güzel kurabiye tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı kıralım. 1,5 çay bardağı toz şekerimizi de ekleyelim. Dilerseniz pudra şekeri de ekleyebilirsiniz. 1,5 çay bardağı 200 mililitrelik su bardağıyla eşdeğerdedir. Toz şekeri ve yumurtayı güzelce rengi açılana kadar çırpalım. El çırpıcısıyla çırpmanız yeterli olacaktır. Rengi açıldıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. Bu şekilde rengi olduktan sonra diğer malzemelerimizi ekliyoruz. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Bu kurabiyede bu malzemeleri mutlaka karıştırmayı ihmal etmeyelim. Özellikle toz şeker ve yumurta bu şekilde rengi açılana kadar çırpıyoruz. Sonrasında sıvı yağ ile çırpıyoruz. Ve 185 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağını da ekledikten sonra karıştırıyorum. Tereyağını ekledikten sonra krema haline gelene kadar karıştırdım. Gördüğünüz gibi krema haline geldi. Koyu kıvamlı bir harç elde ettik. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Ve 4 su bardağı un ekliyorum. Öncelikle 3 su bardağı un ekledim. Hamurum cıvık olduğu için 1 su bardağı un daha eklemiş oldum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Ve kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 mililitredir. 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum ve 1 paket toz vanilya ekliyorum. Bu malzemelerimi elimle güzelce karıştırıyorum. Hamurum bu şekilde cıvık olmuştu. Cıvık olduğu için 4. su bardağı unumu da ekledim. Yani toplamda 4 su bardağı un eklemiş oldum. Bu malzeme ölçüleriyle 4 su bardağı un yeterli oldu. Kurabiye hamurumu bu şekilde elimle yoğurdum. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırladık. Şimdi yağlı kağıt serili fırın tepsimize kurabiyelerimize şekil verip dizebiliriz. Öncelikle bir küçük Türk kahvesi fincanının içerisine streç film yerleştirelim ve içerisine kurabiye hamurumuzdan parça kopararak Türk kahve fincanımızın içerisine yerleştirelim. Parmağımızın ucuyla ortasına bastırarak bir boşluk oluşturalım. Boşluğun içerisine sürülebilir çikolata sürebilirsiniz veya katı olarak çikolata ekleyebilirsiniz. Ben sürülebilir parça çikolata ekledim. Bu şekilde içerisine 1 tatlı kaşığı kadar koydum ve üzerine tekrardan kapattım. Kurabiye hamuruyla kapatalım. Ters çevirip yağlı kağıt serili fırın tepsimize yerleştirelim. Türk kahvesi fincanı bardağının yerine dilerseniz limonlukla da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da farklı bir küçük bir kaseniz varsa küçük bir kaseyle de bu işlemi yapabilirsiniz. Bu arada streç film her ne kadar bardaktan kolayca kurabiye hamuruna şekil verip çıkarabilsek de ben deneyimlediğim şeyi sizlere söylemek istiyorum. Öncelikle Türk kahvesi fincanını bir çok az fırçayla yağlayın. Ondan sonra streç filmi yerleştirin. Böylelikle çok daha kolay çıkacaktır. İster istemez içerisine hamur eklediğimiz için çıkarmanız zor olabilir. Ama bu şekilde yağlarsanız çok daha kolaylıkla çıkabilir. Gördüğünüz gibi kurabiye şeklimiz bu şekilde hazır. Kurabiye hamurum bitene kadar bu işlemi yapıyorum. İlk tepsim hazır. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarında ağır ağır kurabiyelerimi pişiriyorum. Yaklaşık 15 dakika sonrasında kurabiyelerimi fırından çıkardım. İlk sıcaklığı geçtikten sonra hemen kurabiyelerimin etrafını gül reçeline fırça yardımıyla sürüyorum. Sonra Hindistan cevizine batırıyorum. Dilerseniz bu aşamada gül reçeli yerine kayısı reçeli, vişne reçeli, çilek reçeli elinizin altında hangi reçel varsa onunla da fırça yardımıyla kurabiyelerinizin her tarafına sürebilirsiniz.
Sonrasında Hindistan cevizine buluyoruz. Reçel oldukça lezzet katıyor. Yani içerisindeki çikolatanın lezzetiyle dışına sürdüğünüz reçel ve Hindistan cevizi inanılmaz aroma veriyor. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz. Çok farklı lezzette bir kurabiye. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Zaten kurabiye hamuru başlı başına muhteşem. Birazdan sizlere iç dokusunu gösterdikten sonra yakından da görmüş olacaksınız. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 22 adet kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz eğer malzeme ölçülerini yarı olarak arttırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz de daha az malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Daha çok yapıp daha küçük porsiyonlar halinde farklı bir küçük kalıbınız varsa daha çok kurabiyeler de çıkabilir. Çünkü malzeme ölçüleri oldukça bereketli kurabiye hamurunun. Kurabiyelerimi bu şekilde hazırladıktan sonra sunum tabağıma dizip sizlere yakından iç dokusunu, lezzetini olabildiğince göstermek istiyorum. Böyle bir kurabiye yemediniz, inanın çok lezzetli. Özellikle kurabiye tariflerimde veya tatlı tariflerimi sizlerle paylaşırken çok gelen mesajlardan bir tanesi buzluğa atılıp atılmadan mutlaka bizlerle paylaşır mısınız diye belirtiyorsunuz. Özellikle bu kurabiyeyi güzel bir şekilde kaplara sıkıca kapattıktan sonra hava almayacak bir şekilde derin dondurucunuzda 3-4 aya kadar muhafaza edebilirsiniz. Yemek istediğiniz zaman derin dondurucudan çıkarıp oda sıcaklığında beklettikten sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Sadece buzdolabı kaplarınızı sıkıca kapattığınıza emin olun. Aksi takdirde buzdolabının kokusu kurabiyelere sinerse hiç hoş bir koku olmayacaktır. Ona da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi tadım kısmına yakından iç dokusunu sizlere gösterirken küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Böylelikle kanalıma destek olmuş olursunuz. Birçok kişiye tariflerimin ulaşmasını sağlamış olursunuz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bu tarifimi denedikten sonra düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız henüz tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerim için fikir olmuş olacaktır. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.